8'de Sağlık'ta şimdiki misafirimiz acil tıp uzmanı Doktor Talat Yurttaş. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok güzel konular konuşacağız. Herkesin de eminim merak ettiği şeyler. Önce sıcak çarpmasıyla başlayalım. Sıcak çarpmasında müdahale nedir? Ne zaman doktora başvurulmalıdır? Havalar ısınmaya başladı. Haliyle bundan sonraki süreçte çok sık karşılaşacağımız problemler. Sıcak çarpması, sıcak havalara, nemli havalara uzun süre maruz kalması sonucunda vücudun termoregülasyonunun, ısı dengesinin bozulmasından kaynaklı sıvı kaybının, tuz kaybının olmasına bağlı gördüğümüz bazı semptomlar. Neler görüyoruz? Bunlar basit bir halsizlik, bulantı, kusmadan bilinç bulanıklığına, sinirlilik haline, delirium halüsinasyonlara, koma haline ve neredeyse ölüme kadar giden, yeterli zamanında müdahale edilmediği zaman ölüme kadar giden problemlere sebep olabiliyor. Ne yapmalıyız? Öncelikle tabii ki önlem. Önlem için ne yapmak lazım? Havanın sıcak olduğu zamanlarda çok fazla sıcağa maruz kalmamak lazım. Özellikle saat 10-11'den sonrasında 3'e 4'e kadar ki dönemde yoğun güneş altında çok bulunmamak lazım. Eğer bulunmamız gerekiyorsa tabii ki önlemleri alarak çıkmak gerekiyor. Yani hafif giyecekler, yiyici şeyler, kıyafetler, ondan sonra açık renkli kıyafetler, güneş koruyucular, şapkalar gibi öncelikle önlem almak gerekiyor. Ve bu süreç boyunca da çok fazla yoğun aktivite, sporlar, işler çok olabildiğince yapmamak gerekiyor. Peki maruz kaldık, ne yapacağız? Böyle bir semptomumuz olduğu zaman bu kişiyi önce havadar, serin bir ortama dışarıya çıkarmak gerekiyor. Serin bir ortama almak gerekiyor. Üzerinde sıkan kıyafetleri varsa bunları çıkarmak gerekiyor. Eğer kişinin bilinci kendi diye bir düz zemine yatırıp hafiften bacaklarını, kollarını kaldırabiliriz. Sonrasında da eğer bilinci açık kendindeyse, oralarında sıvı alınmasında herhangi bir problem yoksa sıvı vermek gerekiyor. Hatta şöyle de yapılabilir. 1 litre suyun içerisine 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı bir karbonat ekleyip bu bir nevi neredeyse kendimiz bir ufak bir serum hazırlamış oluruz aslında. Sıvı elektrolit dengesini yerine koymak anlamında 1 litre sıvıyı kişiye içirilebilir. Bunlara rağmen hala semptomları devam ediyorsa kişinin, bulguları devam ediyorsa o zaman bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken riskli bir popülasyonumuz var bizim. Kimler daha dikkatli olmak gerekiyor? Her zaman uzun maruziyet olmadan da bu semptomlar, bulgular görülebilir. Kimlerde görülebilir? Özellikle yaşlı hastalar, çocuklar, ek hastalığı olanlar, diyaliz hastaları, kalp yetmezliği, tansiyon şeker hastaları, hamileler, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde bu bulgular uzun maruziyet olmadan da görülebilir. Bu kişilerde daha dikkatli olmak, çok fazla da böyle bir geçer diye beklememek gerekiyor. Erken dönemde bazen başvurmak gerekebiliyor. Çünkü bu süreç uzadığı zaman bu sefer ciddi böbrek yetmezliklerine, başka problemlere neden olabiliyor. Erken dönemde müdahale etmek önemli böyle durumlarda. Çok fazla da geçer diye beklememek gerekiyor açıkçası. Özellikle riskli popülasyonda daha dikkatli olmak gerekiyor. Hocam peki yaz sezonu açıldı artık. Evet. Serinlemek için yüzmeyi bilen, bilmeyen, bilse dahi ayağına kramp da girebiliyor. Allah esirgesin, boğulma gördük. Evet. Boğulma durumunda nasıl müdahale etmeliyiz? Ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız? Evet, bu da çok sık karşılaştığımız problemler yaz dönemlerinde. Şimdi öncelikle birisi suda çırpınıyorken boğulma durumuyla karşı karşıyaysak, eğer bilmiyorsak, profesyonel değilsek bu konuda kurtarmak için hemen suya atlamamak lazım. Yardıma giderken yardıma muhtaç hale de gelebiliriz. Evet. O yüzden önlemleri alarak profesyonel bir şekilde bunun çıkarılması gerekiyor kişinin. Öncelikle kişiyi sudan çıkardıktan sonrasında güvenli bir alana alıp ondan sonrasında müdahalesini yapmak gerekiyor. Çıkardıktan sonra kişi bilinci kendinde mi değil mi? Önce hayati fonksiyonlarını bir kontrol etmek gerekiyor. Kişinin yaşamsal vital bulguları yerinde mi? Yani solunumuyla alakalı, dolaşımıyla alakalı bir problem var mı yok mu? Bunları kontrol etmek gerekiyor. Eğer kişinin bilinci, solunumun olmadığını düşünüyorsak tabii ki o zaman en kısa sürede öncelikle 112'ye çağırmamız gerekiyor, yardım istememiz gerekiyor ve bu süre zarfında da bir an önce temel yaşam desteği, yapay suni solunum, yapay kalp masajı bunlara başlamak gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de kişi bazen işte iskeleden atlayabiliyor, sığ bir yere atlayabiliyor. İkinci olarak travma oluşabiliyor kişide. Evet, yani sığ olan bir suya atladığı zaman boyun işte omurilikle alakalı, omurgayla alakalı ciddi travmalara neden olabiliyor. Bu da hayati kalıcı sakatlıklara sebep olabiliyor. Bunları da atlamamak gerekir. Bu kişiyi sudan çıkarırken de müdahale ederken de baş boyun hareketlerine dikkat etmek gerekiyor. Çok karga tulumba taşımamak gerekiyor kişileri. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bir diğer şey burada genelde şöyle yanlış yapıyoruz. Kişinin işte kusturmaya çalışıyoruz, su yutmuştur. Bunları çıkarmaya çalışıyoruz. Ters çevriliyor, sırt çevriliyor, belki hiç kanama geçiriyor. Yani bunları yaparken aslında zarar vermiş oluyoruz. Hem travması açısından zarar veriyoruz, varsa bir travma bulgusu. Bunlar açısından zarar veriyoruz. Hem mide içerikleri tekrar ağzına gelip akciğerin tekrar kaçmasına neden olabiliyor. Hiçbir şekilde kişiyi işte ters çevirme gibi, suyu çıkarma gibi bir işlemde bulunmuyoruz. Eğer solunumu yoksa gerçekten bu süre zarfında da kişinin solunum yapılması ya 112 gelene kadar, ileri profesyonel sağlık ekipleri gelene kadar çok hayati önem taşıyor. Çünkü dakikalar bizim için öyle
böyle dönemde çok önemli. Çok fazla vakit kaybetmemek lazım. Ondan önce bir an önce başlamak gerekiyor. Eğer kişinin bilinci açıksa, solunumunda ve dolaşımında herhangi bir problem yoksa, yine de bir problem yok deyip bunu çok hafife almamak lazım. Bazen hafif bir aspirasyon dediğimiz, yani deniz sıvısının, deniz suyunun akciğere kaçması bile ilerleyen saatler içerisinde ciddi solunum problemlerine neden olabiliyor. Bir problem yok, bir sorun yok deyip sağlık kuruluşuna gitmediğimiz zaman daha sonrasında daha ciddi sorunlara neden olabiliyor. O yüzden her türlü bir kontrol edilmesi gerekiyor sağlık tesis tarafından. Bu kişilerin bir acile bir hastaneye başvurmaları gerekiyor bir akciğer açısından kontrol etmek için. Şimdi yazın diğer önemli konulardan bir tanesi de bu böcek sokmaları. Evet. İşte kene sokması. Hatta yaklaşık 10 yıl önce çok ciddi bununla ilgili yaygın bir problem de olmuştu. Evet. Buna yaklaşım nasıl olmalı? Yani hem kişisel anlamda veya ne zaman gerçekten acile başvurmalı hasta? Yani böcek sokmalarından kene sokmalarına yaz dönemlerinde çok sık görüyoruz. Çünkü bahar ayları, yaz aylarıyla beraber artık böcekler kuluçka dönemlerinden toprak üstüne çıkmaya başlıyor. Çoğunlukla normal böcek sokmalarında lokal reaksiyonlar şeklinde görüyoruz. Yani böcek ısırdığı, soktuğu bölgede kızarıklık, hassasiyet, ağrı, ödem gibi bulgular görüyoruz. Yangı hissi gibi bulgular görüyoruz. Ve daha büyük çoğunluğu da orada sınırlandırıyor kendini ve birkaç gün içerisinde kendiliğinden geçiyor. Bunlarda yapacağımız şey ne? Bölgeyi sabunlu suyla güzel bir şekilde yıkamak, ondan sonrasında soğuk uygulama yapmak ve çok fazla da hareket ettirmemek gerekiyor bölgeyi, sokan bölgeyi. Ama tabii ki bu şekilde lokal reaksiyonlar çoğunlukla kendiliğinden geçecektir birkaç gün içerisinde. Ama eğer kişide sistemik bulgular olmaya başlıyorsa, ne gibi? Kişinin işte ciddi bulantı kusmaları, karın ağrıları, kramplar, baş dönmeleri, halsizlik, bilinç değişiklikleri gibi bulgular oluyorsa artık sistemik bir alerjik reaksiyon oluşmaya başlamıştır. Ve bu kişilerin bir an önce bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Çok fazla geçer diye oyalanmaması gerekir. Böyle bulgularımız varsa bir an önce sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Onun dışında kenelerle alakalı yaz dönemlerinde çok görüyoruz, özellikle bahar dönemlerinde kene sokmalarına bağlı. Tabii ki önlem amaçlı bir kırsal bir alana çıktığımız zaman kendimize göre bazı önlemler almak gerekir. Yani işte basit önlemlerdir ama gerçekten işte eşofmanımızı, pantolonumuzu çorabın içine sokmak böyle bir görüntü olarak belki çok hoş olmayabilir ama gerekiyor gerçekten. Ya da bir kırsal alana, bir pikniğe gittiğimiz zaman erken dönem bunun fark edilmesi için akşam eve geldiğimizde bütün vücudumuzu bir kontrol etmek gerekiyor. Çok geç kalmamak adına. Çünkü kenenin vücutta uzun kalma süresi uzadıkça da riskimiz de artıyor. Peki ne yapacağız fark ettiğimiz zaman? Keneyi gördüğümüz zaman bunu elimizle çıkarıp almamak gerekiyor, koparmamak gerekiyor. Üzerine herhangi bir kimyasal bir şey dökmemek gerekiyor. Kolonya, işte dezenfektan gibi, alkol gibi şeyler üzerine döküp bunu çıkarmaya çalışmamak. Üzerine ateş, iğne, batırılma durumları görüyoruz. İşte yakmaya çalışıyorlar falan. Yani böyle bir işlemlerde bulunmamak gerekiyor. Neden dolayı? Biz keneyi ne kadar fazla travmatize edersek, yani onu çıkarmaya çalışırken bu sefer sekresyonlarını, kusmuğunu bırakıyor ve bizim enfeksiyon riskimiz artıyor kişinin. O yüzden biz bunu ne yapıyoruz? Profesyonel bir şekilde sağlık ekipleri tarafından tek seferde keneyi de travmatize etmeden orada strese sokmak denir buna da. Yani keneyle çok kurcaladığınız zaman kene salgısını bırakıyor oraya, riskini arttırıyor. Tek seferde çıkarmaya çalışıyoruz bunu. Sonrasında ne yapıyoruz? Kişiye bazı önerilerde bulunuyoruz, bazı tavsiyelerde bulunuyoruz. Diyoruz ki işte özellikle 1 ila 3 gün içerisinde görmeye başlarız herhangi bir bulgu semptomu oluşacaksa. Maksimum 10 gün içerisinde çıkar. Bu süre zarfında işte herhangi bir semptomunuz olursa, ne gibi semptomlar? Halsizlik, bulantı, kusma, ateş, baş ağrısı, baş dönmesi, karın ağrıları, ilerleyen dönemlerde kanamalar, spontan kanamalar, yani kendiliğinden olan kanamalar, travması dışındaki kanamalar, yani diş eti kanaması, burun kanaması, idrarda kanama gibi, tükürükte kan gibi bir kanama bulguları görüyorsak o zaman bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor çok fazla oyalanmadan. Yani yaz dönemi özellikle endemik bazı bölgeler, hangi bölgeler? İç Anadolu bölgesi, Orta Karadeniz bölgesi biraz daha riskli bölgeler. Çünkü en çok vakaların görüldüğü bölgeler olar. Marmara bölgesi biraz daha şanslı bu açıdan. Çünkü bildirim şu ana kadar ki bu bölgede, özellikle İstanbul çevresinde herhangi bir Kırım Kongo kanamalı ateşi vakası henüz bildirilmiş bir vaka yok. Tabii ki olmayacağı anlamına gelmez bu. Sonuçta bunlar kuşlarla da taşınan hayvanlar. Haliyle oluşabilir, olmaz diye bir şey yok ama şu ana kadar bildirilmiş bir vaka yok. Özellikle endemik bölgedeki insanların daha dikkatli olmaları gerekiyor bu konuda. Hocam peki deniz anası, deniz kestanesi bu Evet. tür deniz hayvanlarıyla temasa geçildiğinde ne yapmak lazım? Evet, deniz anaları ülkemizde de var gerçekten, zehirli deniz ana türleriyle karşılaşıyoruz. Daha çok ne görüyoruz biz deniz anasında? Deniz anasının dokunaçları var, onlar üzerinden şey yapıyor. Yakma görüntüsü oluyor benim Evet, böyle bir şahit orada olduğum. yanık gibi Evet. bir bulgu görebiliyoruz. Ciddi bir yangı hissi, kızarıklık, ödem, ağrı, sonra sistemik bulgular, işte yaygın kas ağrıları, kramplar, halsizlik, bilinç bulanıklığına kadar giden tamamen şeyine göre, sokan deniz anasının türüne göre değişebiliyor.
olabiliyor. Böyle durumlarda işte kişiyi dışarı çıkardıktan sonrasında bölgeyi çok ovalamamak gerekiyor. Çok fazla şey yapmamak gerekiyor. Üzerinde varsa deniz anasının dokunaçları bunları işte kredi kartı gibi bir şeyle çok fazla kanatmadan bölgeyi o dokunaçların çıkarılması, bir an önce o toksinlerden uzaklaştırılması gerekiyor. Normal bir temiz suyla yıkamamak gerekiyor. Deniz suyunu daha çok öneriliyor böyle durumda. Deniz suyuyla dışarıdan yıkamak gerekiyor onu. Ama dediğim gibi şey yapmamak, aşırı da ovalamamak gerekiyor. Bölgeyi hareketsiz tutmak, aşırı ovalamamak toksinlerin sistemik dolaşıma katılımını yavaşlatıyor. Daha yavaş şey yapmış oluyor, bulgu vermiş oluyor haliyle. Biz bu ekstremiteyi çok hareket ettirdiğimiz zaman, kolu veya bacağı neresiyse çok ovaladığımız zaman buradaki zehirler, toksinler dolaşıma daha hızlı geçiyor ve daha hızlı bulgu verebiliyor. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Deniz kestanelerinde de aynı şekilde. Deniz kestanelerinde eğer gördüğümüz bir şey varsa çıkarıyoruz tabii ki bunları. Olabildiğince çok travmatize etmeden çıkarmaya çalışıyoruz. Burada deniz kestanelerindekinde işte yaklaşık böyle bir 40-45 derecelik suyun içerisinde tutmak toksinleri inaktif hale getiriyor. Yani etkisiz hale getiriyor zehirlerini. Ağrısı geçene kadar 30 ila 60 dakika ne kadar sürede ağrısı geçiyorsa sıcak suyun içerisinde tutmak etkilenen bölgeyi bizi koruyacaktır. Ama bütün bunları yapmamıza rağmen hala bulgularımız devam ediyorsa, genel bulgular oluşmaya başlıyorsa, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, solunum sıkıntısı gibi bulgular oluşmaya başlıyorsa artık beklemeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor böyle durumlarda. Hocam çok teşekkür ederiz. Olası tüm problemlerden bahsetmiş Evet, olduk. genel bir değinmiş Çok olduk. güzel bir sohbetti. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta konuğumuz acil tıp uzmanı Doktor Talat Yurttaş'la konuştuk. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.